Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bahçemize bir dut fidanı diktik. Ancak bu dut dallarını yukarı değil, yere doğru uzatıyor. Yani ağacımız ne kadar büyürse büyüsün, boyu 1,5-2 metreyi geçmeyecek. Hatta dut dolu olan dalları sürekli yere doğru sarkmaya devam edecek. Bu da demek oluyor ki, bir tane bile dut ziyan olmadan kolaylıkla uzanıp toplayabileceğiz. Bu ters dutu, diğer adıyla paraşüt dut fidanını ister bahçede isterseniz de büyük bir saksıda geniş bir balkon veya terasınızda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Peki ters dut nedir? Aşısını ters yaptığımız için mi bu şekilde, yoksa genetiği mi bu şekilde? Bunların cevaplarını gelin birlikte izleyelim. Ters dut fidanı genellikle peyzaj uygulamalarında kullanılmaktadır. Ters dut, dalları ve meyveleri aşağı doğru büyüyen bir ağaç çeşididir. Ters dut ağacının meyveleri şekil olarak paraşüte benzemekte olup tadı ise mayhoştur. Ters dut ağacının meyveleri olgunlaşınca siyah renkli olur. Şimdi bu ters dut fidanının dikimini ve bakımını nasıl yapıyoruz onu izleyelim. Öncelikle saksısından çıkaracağımız fidanın köklerinin tamamen toprağa gömüleceği kadar çukur açıyoruz. Çukurun dibine bir miktar hayvan gübresi ekleyin. Bu sayede kökler daha iyi beslenecek ve meyve verimi daha hızlı olacaktır. Fidanımızı direkt gübre üzerine yerleştirmeyeceğimizden gübrenin üstüne bir miktar toprak atarak gübrenin üstünü örtün. Fidanı saksısından çıkarmadan önce saksı içerisindeki toprağı ıslatın. Fidanı çukura yerleştirin ve fidanı dik konuma getirin. Çukura bir miktar daha toprak doldurun. Fosfor ve kalsiyum desteği için çukura salatalık kabukları ile yumurta kabukları koyun. Artık çukuru kapatabilirsiniz. Fidanımızın dikimini yaptık. Şimdi ilk suyunu, yani can suyunu bolca veriyoruz. Bol bol sulayın ki köklerin etrafındaki toprak ile bahçe toprağı birbirine iyice karışsın. Saksı toprağı ile birlikte gelen bu yabani otları buradan almamız gerekiyor. Bu işlemi toprağı ıslattıktan sonra yapmanız daha kolay olur. Bu otları almazsanız fidanımızın alacağı minerallere ortak olur, bunu da istemeyiz. Fidan dikiminden sonra bu işlemi mutlaka yapın. Fidanın etrafına dairesel bir çukur açın. Sulama yaptığınızda veya yağmur yağdığında bu havuz sayesinde su akıp gitmeden kök çevresinde birikecek ve su köklere daha rahat ulaşacaktır. Ağacımız bir hafta içerisinde sürgünlerini vermeye başladı bile. Şimdi gelelim bu ters dut dallarını neden yukarı değil de aşağı doğru sarkıtır? Çoğu kişi aşının ters yapılmasından dolayı bu şekilde büyüdüğünü iddia ediyor. Burada bir aşı var. Ancak bu aşı başka bir ters dutun meyve veren dalından alınıp yapılan bir aşıdır. Normal duttan buna aşıyı ters yaparsanız dahi yukarı büyür. Yani bu şekilde bir ters dutunuz olsun istiyorsanız başka bir ters dutun meyve veren dalından alıp bunu aşılamalısınız. Kısacası ters aşı diye isimlendirilen ve dalları aşağıya sarkan ağaçlarda kullanılan bir aşı yöntemi olduğu düşüncesi pek doğru değildir. Buna benzer yanlış bilgiler de halk arasında yayıldığı için ters aşıdan sarkık dallı ağaçlar elde edilebileceği düşünülüyor. Dalların bir ağaçta aşağı doğru büyümesi tamamen genetiktir. Dut, karaağaç, elma, kiraz ve diğerleri gibi. Dalları aşağı doğru büyüyen bir ağaçtan alıp başka bir ağaç üzerine yapacağınız aşı ister ters ister düz yapılsın, dallar aşağı doğru büyüyecektir. Unutmadan gövde üzerinde bu sürgünleri koparın ve büyümesine izin vermeyin. Aynı şekilde tersini yaptığımızda dalları aşağı doğru büyümeyen bir ağaçtan alacağınız aşıyı ters aşılasanız bile
aşı tuttuktan sonra dönüp yukarı doğru büyüyecektir. Sürekli bahçemde olmadığım için otomatik zaman ayarlı damlama sulama sistemi yaptım. 2 hafta boyunca düzenli sulamanın sonucunda dut meyveleri kendini göstermeye başladı. Bu zaman ayarlı damlama sulama sistemini nasıl kurduğum ile ilgili videoya yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Kopardığımız halde yine gelişen bu sürgünleri koparmaya devam edin. Bu işlem salatalık, domates ve biber için de geçerlidir. Kanalımda domates, biber gibi meyve sebzelerin budamaları ile ilgili videolarda bulunmaktadır. Bir ay sonra bahçeme geldiğimde dutların olgunlaşmaya başladığı halde yapraklarının kuruyup döküldüğünü ve dutların da kurumaya başladığını gördüm. Damlama sulama sistemi olduğu halde bu sıkıntının olması normal değildi. Diğer fidanları da kontrol ettiğimde hepsinin uzun süre susuz kaldığını anlamak zor olmadı. Otomatik sulama sistemini kontrol ettiğimde su vanasını birileri kapatmış ve bu yan bina ile aramızda bulunan tel yerinden sökülmüştü. Yanda yapılan tadilat sırasında sökülmesi mantıklı olabilir. Öğrendiğim kadarıyla Sular İdaresi'nin yapmış olduğu çalışmadan dolayı en fazla bir gün kadar bu bölgede sular kesikmiş. Ancak birileri bunu bilmediğinden benim bahçeme girip vanalarımı kurcalamak gibi bir hata yapmışlar. Açık olan vanaları kapatmış ve eski haline getirmemişler. Sanki onlara gelen suyun vanası bendeymiş gibi. Tüm bahçeye zarar veren bu cahil cesareti ile başkasının malına zarar verdiğinden habersiz kişiler yüzünden tüm emeklerim çöpe gidecekti. Yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca bahçe sulanmamış. 3 gün boyunca güneş olmasını umursamadan sabah, öğlen, akşam günde 3 defa bol bol sulamaya başladım. İlk başta dokunduğumda dökülen dutlar ağaca su yürümeye başladığından itibaren kendilerine gelmeye başladı. Hatta kırmızı renkte olan dutlar çoğaldı ve dökülme durdu. Neyse ki dut başta olmak üzere tüm bitkileri kurtardım. Bundan sonra izinsiz bahçeme girenleri umarım bu dostlarım uzaklaştırır. Çok sevdiğim bir komşumun bana hediye ettiği bu kovana arıları nasıl davet ettiğim ve amatörce neler yapmaya çalıştığımı bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın ki bir sonraki videolarımda tekrar görüşelim.